Herkese selamlar. Bu ilk video. Yani tam olarak ne yapacağımı, nereye gideceğimi de bilmiyorum ama bilmiyorum, enteresan bir şey bu motor. Çünkü bindiğin zaman yani tabii ki bir trafiğin içindesin, kalabalıkların içindesin vesaire ama ya günün sonunda tek başınasın ya bir anda. Ondan sonra başlıyor muhasebe. Yani ben ona öyle dedim, o bana böyle yaptı. Ulan bu bana böyle mi geldi acaba? Buradan mı oldu? O beni kandırdı mı? Bu bana yalan mı söyledi? Vesaire vesaire derken insan hakikaten kendi muhasebesine başlıyor. İşte bu kanalda biraz bunun için var. Yani bu bir şov değil. Bu bir yolculuk. Ama nereye gittiği tam da belli olmayan bir yolculuk. İçinde olanların da bildiği bir yolculuk. Birazcık şeyden de ulan o değil. Video çekeceğim dedim, nereye geldiğimi bilmiyorum şu an. Şuradan dönerim dedim. Ama saçma sapan bir yere geldim. Ops. Şuradan dönebilir miyim acaba? Var mıdır? Yol bitti. Herhalde vardır ya. Bakalım. Taşıt giremez. Ben taşıt mıyım? Taşıtım. O halde giremem. Neyse. Olsun, bir şey olmaz. Ops. Abi şimdi bu ilk video olması sebebiyle tabi birazcık neden motovlog çekmeye karar verdiğimden bahsedeyim. Öncelikle de tabi birini anayım. Sanırım Türkiye'de motorla en ufak bir ilişkisi olan, internetten ya da üzerinden fark etmez yani, motorla alakalı bir şeyle ilgileniyorsan mutlaka yolun altın elbiseli adamdan geçmiştir. Rahmetli Bakın abi, mekan cennet olsun. Ya benim de tabii ki onunla başladı. Hani o videoları izlemek, onu dinlemek, ona gülmek, onun anlatımına şahit olmak. Ya hele bir de biz şanslı insanları zannederim ki o videolar çekerken yaşıyorduk. Yani onu canlı kanlı bu hafta ne yayınlayacak diye bekleyebiliyorduk. Yani bunları yaşama şansımız oldu. Bu açıdan da çok mutlu hissediyorum kendimi. Dolayısıyla oradan beri devam eden işte hem zaten aktif olarak kullanıyorum hem de işte motovlog izlemek, gelişmeleri takip etmek vesaire gibi şeylerim var. Dolayısıyla da ben de aslında çok uzunca bir süre böyle bir şey çekmeyi, yapmayı hiç planlamadım. Fakat bugün geldiğimiz noktada bir özgünlük ve üretim problemimiz olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani çünkü kendim bazen aradığım şeyi çok bulamıyorum. Çünkü ya Türkiye'de motovlog işi şöyle iki kanala bölündü. Bir tanesi işte abi motor tanıtımları yapacaksın, sürüş eğitimleri, teknikleri vereceksin vesaire. Ya bu konu bu arada çok önemli ve gerekli bir konu. Yanlış anlaşılmasın. Yani bundan rahatsız değilim asla ki zaten bu konuda da çok uzun zamandır takip ettiğim harika üreticiler var. Yani hatta analım da hani Motopixel, Kolaçan, Seçkin Sürücü, 100 Oktan gibi gerçekten bu işi çok hakkıyla yapan, hatta bak anmadan geçmeyeyim, Eray, evet, çok acayip güldüm böyle hani izlerken, hatta biraz formatımıza en yakın Eray olabilir. Yani çok keyifle takip ettim adamlardı bunlar. Şimdi bu iş evet doğru var ama ya özellikle yabancı tarafta birazcık bu motorun ruhuyla alakalı yapılan motovloglar da var. Yani dolayısıyla aslında seyahat ettiğimiz ve sohbet ettiğimiz bir format eksikliğimiz var gibi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. İşin açıkçası da birazcık o kanalın kıymetli bir taraf olduğunu düşünüyorum. Abi yapan çok, dediğim gibi hani illaki de vardır bu arada, hani kimseyi üzmeyeyim. Ben denk gelmemişimdir belki. Yapan vardır. Hani birazcık o eksiği böyle kendimde de bulduğum için taktım mikrofonu. Çıktım yola. Gördüğünüz gibi de başladım anlatmaya. Yani bu arada iki şeye bölündü dedim. İkinci tarafı daha komik. Çünkü yani az önce saydığım formatları çeken çok kaliteli içerikler, çok kaliteli abiler var. Ya bir diğer taraftan da şey başladı. Tıklanmak tabii ki herkesin istediği bir şey. İzlenmek herkesin istediği bir şey. Ya ama
ya şey çok çıkmaya başladı. Bu beni birazcık üzüyor yani. Açıkçası Türkiye'nin motovlog üretiminin bu yana kaymasından da mutsuzum. Ben buna da böyle ufak bir hani sanki isyan gibi de başladım bu iş. Yani görüyorsunuzdur o thumbnail'lerde işte o kapak fotoğrafları. Uçuruma düştüm. İşte Rus mankeni bilmem neye yetiştirdim. İşte beni evine davet etti. İşte yolda bilmem ya hani bu doğrudur ama hani ben çok böyle motorun bu iş için olduğunu düşünmüyorum ya. Ya motor çünkü çok güzel bir şey abi. Motor sürmek çok güzel bir şey. Başta da anlattım yani o kendi muhasebemizi yaptığımız, kendi üzgünlüğümüzü birazcık değiştiğimiz, kendi mutluluğumuzu biraz tarttığımız, ya birini kırdım mı diye düşündüğümüz, bizi kimler kırdı diye düşündüğümüz, ya çok güzide bir an değil mi şu motorun üstüne olmak? Baksana şuna ya, manzara önümüzde, motor önümüzde. Yani gidiyoruz, keyifli. Ya bu çok güzel bir şey abi. Bunu böyle bir tıklanma uğruna başka bir şeye dönüştürmeye gerek yok. Bir de bunun dışında gerçekten toplumda çok negatif bir algı yaratacak işler yapılıyor. Yani işte ne bileyim otoyolda yani herkesin kullandığı bir yol 300-350 denemek. Ne bileyim ben ayna kullanmıyorum. Tamam kullanma. İşte yanıldık, gazladık, kaldırdık, indirdik, ayna kırdık. Motor polisten kaçtık. Ya ben polisten niye kaçayım kardeşim? Nedir ya? Ben polisten niye kaçayım? Ya polisten kaçacak bir işi niye yapayım? Polisten kaçacak bir iş yapsam bunu motor kullanmak için mi harcarım? Yani en azından anlatabildim mi? Para kazanacağım bir şey için polisten kaçarım yani. Motor kullanıyorum diye ben polisten niye kaçayım ya? Bana mantıklı gelmiyor. Motor kullanınca ön kaldırmak zorunda değilsin, 300 yapmak zorunda değilsin. Dediğim gibi ben birazcık bunun çok anlaşılmadan başlanıldığında hatta böyle olduğunu düşünüyorum. Neyse çok fazla eleştirdik şimdi başlar başlamaz da böyle sallamadığımız bir taraf kalmadı herhalde. Dolayısıyla da yani bu çok güzel bir şeyi işte özellikle de gençlere güzel tarafından anlatmayı böyle birazcık borç bildim gibi kendime. Çünkü Altın Elbiseli Adam'ı izlerken sevdalandım bu işe. Bugün çok sevindiğin, çok üzüldüğün, çok mutlu olduğun. Ya her şey bitecek günün sonunda. Anladın mı? Yani bitecek abi. Hepsi bitecek. Günün sonunda bize şey kalacak. Ben ölürken şeyi düşüneceğimi zannetmiyorum ya. Ulan şu kavgada da nasıl haklı çıktım ama ya da şunu nasıl dövdüm ya falan. Abi bunları düşünmeyeceğiz. Hani muhtemelen çok mutlu olduğumuz anları düşüneceğiz. Çok keyifli olduğumuz anları düşüneceğiz. Böyle hayatımızı değiştiren anları düşüneceğiz. O zaman bize düşen de o anları çoğaltmak değil mi abi? Hani ben niye kavga edeyim seninle ya? Hayda! Bir de yağmur eksikti. Yağmur da başladı görüyor musun? Vallahi ilk çekim dedik ama bayağı meşakkatli oldu. Tabii siz bilmiyorsunuz ben bu ilk çekimi 1,5 saat kadar yaptım. Ve kayda almamışım. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Ulan konuştuğum hiçbir şey kayda almadın mı? Allahsız köpek. Bu da acemi bir motovlogcunun ağlayarak günlüğüne yazacağı bir konu olacak herhalde. Birazcık kanalı anlatayım size. Yani bu kanal dediğim gibi aslında bir sohbet kanalı. Bu formatımızın adı Kaskın İçinden. Çünkü en başta da anlattım. Bu kaskı takınca başlıyor abi yalnızlık, başlıyor muhasebe, başlıyor sohbet. Bunu beraber yapmak istedim. 5 tane format belirledim bu kanal için. Bir tanesi Kaskın İçinden. Bu bizim ana formatımız. Yani sohbet ettiğimiz, seyahat ettiğimiz. Ya bu arada etraf çok güzel değil mi ya? İstanbul'un tek yeşil kalan tarafları olabilir. Yani kaç sene daha böyle yeşilliğin içinden gideriz bilemiyorum hala İstanbul sınırlarındayken ama ben bu yolu çok seviyorum. İlerisi daha da güzel hatta. Gittikçe görürsünüz. Birinci formatımız Kaskın İçinden abi. Sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz bir format. İkincisi ben bu format için birazcık heyecanlıyım. Bunun için gidilir diye bir format tasarladım kafamda. Yani açıkçası ne yapacağız? İstanbul'un içinde ya belki ileride daha ilerleyen zamanlarda böyle çok ünlenmiş restoranları ya da yemekleri böyle motorla gidip tabii oraya yani hem o seyahati deneyimleyip hem o işte yiyeceği, restoranı vesaire kafeyi neyse bunu deneyimlediğimiz bir format planlıyorum. Bu sokak bu hikaye diye bir üçüncü formatım var. Abiciğim İstanbul dünyanın hatta işte insanlığın herhalde böyle en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Çok uzun süredir de bizim vatanımız oldu. Hani çok da şanslı hissediyorum bu açıdan kendimi. Dolayısıyla
Abi bu sokakların, bu şehrin yani her bir yerinde hakikaten bir hikaye var. Bu formatta bu arada sadece şey de olmayacak. Yani sadece tarihi böyle bir belgesel tadında da bir format değil aslında. Bizim de çünkü anılarımızın olduğu sokaklar var. Bizim de hani düşüp kalktığımız yerler var. Belki onları da yine bu formatın içinde böyle gidip o anıyı anlatıp bunu konuştuğumuz bir seride olacak. Ama yani işte ne bileyim abi 1000 tane hikaye yer var. Galata Kulesi'nden başla da Haliç Köprüsü'ne, Haliç Köprüsü'nden Kumbaracı Yokuşu'na, oradan Taksim Meydanı'na derken yani bu şehrin hikayesi bitmez anlayacağınız. O yüzden 3. formata da böyle bir format tasarladım. 4'te birazcık daha olay motorda geçiyor başlığıyla attığımız bir format var. Bu formatta da sürekli yolda başımıza bir şeyler geliyor. Çünkü yine burası İstanbul. Burada ne hikaye biter, ne olay biter, ne meşgale biter. Bunları birazcık kayda alabilirsek tabii, denk gelirsek, şanslıysak yakaladığımız formatlar olacak. Yani 5'te de tabii ki bu bir sohbet kanalı olması hasebiyle soru cevap yaptığımız bir format. Bu soru cevapta tabii motorun üstünde mi cevaplarım, oturur bir yerde mi cevaplarım? Ya hatta belki kalabalık bir aile oluruz da hani bir yerde otururuz, bunu böyle canlıca kanlı soru cevap yaparız. Belki orada cevaplarız. Bu çok daha keyifli olur. Ya umarım da oraya olur. Ama başa dönecek olursam bu kanal bir show değil, bu kanal bir yolculuk. Nereye gittiği tam belli olmayan ama içinde olanların bildiği bir yolculuk. Bu arada kanalımı takip etmeyi, pardon nasıl söyleniyor ki? İşte alışık olmayınca da böyle oluyor. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da nasıl deriz? Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Durumlar böyle. Abi ben konuşmaya başladım. Umarım siz de beni dinlemeye başlarsınız. Ve umarım bu yolun bir kısmını birlikte gideriz. Kaskın içinden bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.